Merhaba. Lyapunov kararlılık analizi konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bir fonksiyonun pozitif tanımlılığı, negatif tanımlılığı ve diğer türevleriyle ilgili tanımlarını açıklayacağız. Fonksiyonların bu özellikleri Lyapunov teorisi bağlamında sistem kararlılığını analiz etmek için kritik öneme sahiptir. Şimdi bu sınıflandırmayı detaylı olarak inceleyelim ve Lyapunov teorisiyle olan bağlantılarını tartışalım. Evet, şekilde gördüğünüz gibi ilk olarak pozitif tanımlı fonksiyon üzerinden başlıyoruz. Burada fx fonksiyonu var ve pozitif tanımlılık şartı eğer f fonksiyonunun sıfırda aldığı değer, yani değişkenlerinin sıfırda aldığı değer sıfıra eşitse o zaman ve aynı zamanda da fx sıfırdan büyükse, yani f0 eşittir 0 orijin noktasındaysa fonksiyonun değeri ve fx büyüktür 0'da orijin dışında her yerde pozitif koşulları sağlıyorsa, yani pozitif belirgin olarak tanımlanıyor. Örnek olarak gösterecek olursak fx1 ve x2 iki değişken olduğunu varsayalım. İki durum değişkenimiz. x1'in karesi artı x2'nin karesi. Bunlar ikisi de sıfır değeri aldığında zaten fonksiyon sıfıra gidiyor. Fakat bunlar herhangi bir reel sayı düzleminde herhangi bir sayı değeri alsaydı bile ne olacaktı? Fx sıfırdan büyük olacaktı. Yani eksi 1 alsalardı yine pozitif olacaktı. Pozitif değerlerde zaten pozitif olacak. Yani her koşulda bu sıfırdan büyük olduğu şartı sağlanıyorsa pozitif tanımlı olmuş oluyor. Hani bunun Lyapunov teorisi açısından önemi de pozitif belirgin bir fonksiyon, Lyapunov fonksiyonu olarak kabul edersek bu f'i, bir sistemin enerji benzeri bir davranışını temsil ediyor. Yani kareleriyle orantılı olduğu için, yani sistemin kinetik enerjisini kastedelim burada. Sistem dinamikleri açısından. Burada enerji orijin denge noktası dışında her yerde pozitif olduğu için sistem kararlılığını analiz etmek bağlamında temel bir kriter sağlıyor bize. Yani biz ileride ne yapacağız? Bunun türevinin negatif olması koşuluna bakacağız. Negatif olması ne demek? Enerjinin yavaş yavaş azalması, zamanla azalması demek. Zamanla azalan bir noktada en sonunda kararlı hale gelmesi için sıfır oturması lazım. Yani bu bağlamda enerji benzeri bir fonksiyon üretip Lyapunov fonksiyonu üzerinden tanımlayıp bunu, sistem dinamiklerini ve bu dinamiklerin kararlılığını analiz etmek için aldığı değerlerin diyelim türevi enerji cinsinden sıfıra gidiyorsa ne oluyor? O zaman değişim sürekli azalıyor, enerji kaybediyor sistemde ve disipasyon gerçekleşiyor gibi bir tanım yapacağız. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda ayrıca detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi pozitif yarı belirgin fonksiyonu tanımlayalım. Pozitif yarı belirgin fonksiyonda da yine f'in sıfırdaki değerleri sıfır, yani durumların sıfırdaki değerleri sıfır alacak. Ve bu sefer buradaki fark her reel sayı düzleminde herhangi bir sayı üzerinden tanımlandığında bu değişkenler, durum değişkenleri, fx fonksiyonumuz her zaman sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olabilir anlamı taşıyor. Mesela buradaki örnekte değerlendirecek olursak sıfıra eşit koşulu nasıl sağlanmış olur? Pozitif definitten, yani pozitif tanımından farklı olarak pozitif yarı tanımında sıfıra eşit olması koşulu da vardı. Eksi 1 ile artı 1 alırsa mesela 0 olur. Sıfırın karesi 0 olur ve 0 burada korunmuş olur. Ve bu noktada Lyapunov açısından önemi de pozitif yarı belirgin fonksiyonlar sistemin enerji tüketimi veya sabit kalması durumlarında kararlılığını göstermek için kullanılıyor. Ancak negatif eğilimdeki bir enerjinin türevini göstermek için de daha sıklıkla buna ihtiyacımız oluyor. Ve negatif belirgin fonksiyona gelecek olursak, negatif belirgin fonksiyonda da eksi fx pozitif tanımlıysa ve bu noktada da, yani eksi fx pozitif tanımlıysa, belirginse, fx negatif belirgin olacak şekilde adlandırılabiliyor. Çünkü neden? Eksi artı yaptığı için bu şekilde sağlanmış oluyor koşul. Ve her zaman o fonksiyonu, yani şuradaki bu örnekte olduğu gibi bu fonksiyonun her zaman negatif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü durum değişkenleri eksi değerleri alsa bile burada dışarıda bir eksi parantezi olduğu için her zaman o negatif oluyor. Ancak sadece orijinde sıfır olmuş oluyor. Negatif yarı belirgine gelecek olursak, negatif yarı belirginde de ne oluyor? Mesela bu örnekte olduğu gibi yine eksi x1 artı x2'nin karesi. Bu sefer bunun farkı ne oluyor? Sıfır olabiliyor yarı belirgin olduğu için. Yarı belirginlerde daima sıfırda değer alabiliyor bu fonksiyon.
Lyapunov teori açısından bakacak olursak bu fonksiyonun yine enerji tüketmesinin kesin olmadığı gösterilebilir negatif yarı fonksiyonumuzda. Ancak kararlılık analizinin bir parçası olarak da kullanılabilir. Belirsiz fonksiyona gelecek olursak burada da bir fonksiyon pozitif veya negatif yarı belirginde dair olmak koşuluyla sağlamıyorsa, yani bunların hiçbirini sağlamıyorsa ve üzerinde herhangi bir karar verilemiyorsa bu noktada, ikisinin tabi durum değişkenlerinin aldığı değerler itibariyle, o zaman ne oluyor? Burada karar verilemiyor. Belirsiz bir fonksiyon olmuş oluyor. Bunun örneği de bu x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi şeklinde. Bunlar herhangi pozitif de alabilir, değerler negatif de alabilir. Bunun hakkında kesin bir genelleştirilmiş bir yargıya varılamaz. Burada da işte uygun değil. Çünkü neden? Enerji disipasyonu veya karlılık hakkında kesin bir bilgi vermiyor. Yani biz Lyapunov fonksiyonumuzu tanımladığımız zaman bunu asla indefinite olarak, yani tanımsız olarak yapamayız, veremeyiz. Belirsiz olarak veremeyiz. Çünkü neden? Bizim amacımız burada sistemin durum değişkenlerini enerji azalması cinsinden ifade edebilmek. Fiziksel olarak bağlantısını konuşacak olursak tabii ki de. Ve daha sonra yine şimdi gerçek anlamda bu böyle bir Lyapunov fonksiyonunu Vx cinsinden, durum değişkenleri cinsinden tanımladığımızı varsayacak olup devam edelim bunun üzerinden. Evet, şimdi bu Lyapunov teorisi anlamında neden önemli bu Vx'i tanımlamak? Kararlılık analizi için dedik. Yine Lyapunov teorisinde kullanılan fonksiyonlar pozitif belirgin olmak durumunda veya negatif belirgin olması gerekiyor. Bu sistemin enerji seviyesinin zamanla nasıl değiştiğini anlamak için bize bilgi veriyor. Yani pozitif belirgin bir Lyapunov fonksiyonu Vx sistemin toplam enerjisini ifade ediyor. Mesela kinetik artı potansiyel. Negatif belirgin olması için de bu fonksiyonun türevinin sürekli olarak azaldığının ispat edilmesi gerek. Yani V'nin türevinin. Şimdi V pozitif tanımlıysa hemen bakalım. Vx büyüktür 0 ise olma şartıyla. Aynı zamanda bu tabii ki de sıfırla eşitlik de olabilir. Sıfıra eşit değilse zaten sıfıra eşitse duruyor sistemde. Enerji herhangi bir değişim olmuyor. Diyelim sıfırdan büyük olacak Lyapunov fonksiyonu. Enerji, çünkü sistem pozitif bir enerji, toplam enerjisini ihtiva ettiğini varsayıyoruz başlangıç koşulu itibariyle, veya daha sonra da bu dinamik yörüngesi itibariyle, mesela zaman içerisinde bu evrim geçirdikçe bu dinamik değişkenler sistem dinamikleri açısından tabii değerlendiriliyor. Bu Lyapunov fonksiyonunu da sürekli gözetliyoruz, izliyoruz değerlerini. Bunun da değişimini tanımlayabilmek için yine V'nin zamana göre, yani türevinin V dat'ın burada sıfırdan küçük olması gerekiyor. Negatif tanımlı olması için. Yani bu pozitif tanımlı olacak Lyapunov fonksiyonu her zaman. V dot x de negatif tanımlı olacak. Bu aslında şöyle ifade ediliyor. X de zamana bağlı durum değişkenleri itibariyle. Şöyle gösterelim. Vxt aynı zamanda dt. Burada sembolik türev alınabilir. Daha sonra tabii sembolik türevi de gösterebiliriz. dvxt fonksiyonu bölü dt, yani vx fonksiyonunun sıfırdan küçük olması, türevinin sıfırdan küçük olması koşulunu sağlaması gerekiyor. Bu şekilde. Ve eğer bir sistem Lyapunov fonksiyonu pozitif belirginse yine bu bağlamda ve türevi negatif belirginse bu sistem asimptotik olarak kararlı olmuş oluyor. Yani bu aslında asimptotik kararlılık koşulu. Kararlılık koşulu. Ve burada yine sistemin durum yollarının, yani yörüngesini, sistemin x'in aldığı dinamik değişkenlerin yörüngesinin zamanla denge noktasına yaklaştığını da garanti etmiş oluyor. Ve fonksiyonun belirginliği de sistemin enerji tabanlı yorumu için bize sezgisel bir değer ve anlam katıyor. Ve bu noktada da pozitif belirgin bir enerji fonksiyonu sistemin denge dışında enerjiye sahip olduğunu ve bu enerji disipasyon yoluyla da kaybedebileceğini göstermiş oluyor. Tabii ki de zamanla bu fonksiyonda aldığı değerler değişecek. Çünkü zamanda bu zaten bağımsız değişkeni olarak türev alındığı için. Ve bu noktada da bu koşulları tanımladık. Yine kararlılık ve kararsızlık cinsinden sistemin durum değişkenleri ifadesinden Lyapunov fonksiyonu atanmasını gerçekleştirdik. Bu yine mühendislikte sistem tasarımı ve fiziksel sistemlerin modellemesinde, işte kontrol teorisinde çok önemli bir noktada
işimize yarayan bir durum. İşimize yarayan bir matematiksel araç. Evet, şimdi de karesel fonksiyonların işaret belirginliğine bakalım. Burada bu karesel fonksiyonu almamızın sebebi sistemin çok birden fazla durum değişkenine sahip bir durum vektörü şeklinde ifade edildiğini, dinamik değişkenlerin ihtiva eden durum vektörü şeklinde ifade edildiğini ve bunun da artık biz bu fonksiyonu bir matris formunda karesel fonksiyon şeklinde ne yapabiliriz? Gruplayabiliriz, gruplandırabiliriz ve bu şekilde ifade edebiliriz matematiksel olarak. Burada P artık yine bir vektör çarpı matris çarpımı olacak. Çünkü V çok boyutlu demiştik. V'nin işte ihtiva ettiği fonksiyon. Ve bu noktada da işte bu çarpımın sonunda yine skaler bir Lyapunov fonksiyonuna indirgenmiş olacak. Şu x'in transpozu çarpı p matrisi çarpı x olacak şekilde yazıldığında yine burada matris çarpımı özelliklerinden faydalanarak yine skaler bir kare fonksiyonu olacak şekilde bir Lyapunov fonksiyonu genelleştirilerek tanımlanmış oluyor. Şimdi burada bu temel tanım itibariyle yine sürekli bir fonksiyon Vx dedik. Kare formunda Vx'te Px diye ifade edildi. Burada P neydi? Bu R n üzeri n'lik uzayda simetrik bir matris. Ve X'te sistem durumlarını temsil eden bir vektör, durum vektörümüz. P'nin burada tabii ki de pozitif belirgin olması lazım dedik. Çünkü Vx'in pozitif değer alabilmesi için başta bahsettiğimiz gibi Lyapunov fonksiyonunun pozitif belirgin tanımlanması için Vx büyüktür 0 olacak. Ve V0 eşittir 0 olacak. Yani koşullar şu şekilde. Vx büyüktür 0 olması lazım. Pozitif tanımlı. V0 eşittir 0 olması lazım 0'da. Ve bu özellikle Vx'in enerji benzeri bir Lyapunov fonksiyonu olarak kullanılabileceğini bize göstermiş olur. Şimdi devam edecek olursak bunun üzerinden burada diyor ki mesela sistem burada simetrik bir matrisin pozitif belirginliği de ne ölçütle ilişkilendiriliyor, nasıl ölçülüyor veya nasıl tanımlanıyor? Sylvester kriteriyle analiz ediliyor. Kriter bize şöyle diyor. Simetrik bir matris P matrisi yalnızca tüm baş minörleri pozitifse pozitif belirgin olmuş oluyor. Evet, şimdi de bunun neden böyle olduğunu gösterelim. Yani Sylvester kriterinin neden böyle olduğunu. 3'e 3'lük simetrik matris dedik diyelim. Burada matrisin elemanları, P matrisinin elemanları. Ve burada pozitif belirgin olması için bunun aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır. Yani ne olmuş oluyor? İlk elemanı P1 sıfırdan büyük olacak. İkinci baş minörü ne oluyor? Şuradaki şöyle gösterelim. Hepsinin pozitif tanımlı olması dedik ya baş minörlerinin. Bu da şu şekilde ifade ediliyor. 2'ye 2'lik yani P11 P12 P12 P2 2 şeklinde 2'ye 2'lik olarak ifade ediliyor. Bu da sıfırdan büyük. Determinantı yine minor anlamında bunun determinantı sıfırdan büyük. Üçüncüsü de zaten kendisi olmuş oluyor. Üçüncüsü de komple kendisi olmuş oluyor. Bu da sıfırdan büyük. Bunlar sağlandığı takdirde ne olmuş oluyor? Pozitif tanımlı olmuş oluyor. Ve burada determinant anlamında tabii bunlar. Yine 3'e 3'lük matrisinin determinantı, 2'ye 2'lik matrisinin determinantının pozitif olması lazım. Ya bir alanı pozitif bir alanı tanımlanıyor, tarıyor olması lazım. Ve bu yukarıdaki koşullar sağlanıyorsa dedik P pozitif belirgin olmuş oluyor ve dolayısıyla da Vx T pozitif belirgin olmuş oluyor. Burada pozitif belirginliği analiz etmenin başka bir yöntemi yine öz değerleri, matrisin öz değerlerini kullanmak. Eğer P'nin, şimdi onu da şöyle ifade edelim. Yine elimizde P vardı. P'nin öz değerleri, tüm öz değerleri pozitif olması lazım. Pozitif ise o zaman yani lambda P olarak tanımlanıyor öz değerlerde. Öz değerler matrisin nasıl ifade ediliyor MATLAB'de? Ike komutuyla, Ike P komutuyla ifade ediliyor. Bununla ilgili zaten örnek çözeriz ilerleyen zamanlarda. Ve burada yine öz değerler pozitif ve sıfırsa pozitif yarı belirgin oluyor.
Tüm ez değerler pozitifse ne oluyor? Yani lambda p büyüktür 0, tüm lambda p vektör olarak yine bu ifade ediliyor. Bütün aldığı değerler. Burada o zaman ne olmuş oluyor? Pozitif olmuş. Ama eğer mesela bunun içerisinde 0 da varsa öz değerlerin içerisinde o zaman pozitif yarı belirgin oluyor. Pozitif yarı belirgin. Şimdi bunu Lyapunov'la ilişkisine bakacak olursak burada yine enerji fonksiyonu yani Vx eşittir. Tabii ki de bunun içerisinde şu x vektörümüz bir şeyi temsil ediyor. Durum vektörünü temsil ediyor dedik ve x durum vektörünün aldığı değerler nedir? Lyapunov fonksiyonu cinsinden bir matris şeklinde gruplandırılıyor demiştik. P'nin burada özelliğini tanımladık. Şu tabii ki de transpoz. Kaç ne kadarlık boyutu olacaksa artık. Şu P matris. Ve x de yine vektör, durum vektörümüz. Bu enerji fonksiyonu gibi tanımlanmış oluyor bu noktada ve bu sistemin durumlarını yani enerji seviyelerini zaman içerisindeki denge noktasına yakın bir bölgede nasıl davrandığını analiz etmemize olanak sağlıyor. Kararlılık şartını da söylemiştik. Eğer şimdi ikinci durumda da bunun kararlılık şartı yani bunun türevinin de biz burada pozitif tanımlı bir Lyapunov fonksiyonu üzerinden atama gerçekleştiriyoruz durum değişkenlerine. Bu durum değişkenlerine atamayı gerçekleştirdikten sonra da bunun zamana göre türevini, sembolik türevini alarak bu fonksiyonun, o da v dat olmuş oluyor. Sıfırdan küçük olması koşuluna bakıyoruz. Şu şekilde. Ve burada da sistemin enerji sürekli azaldığını ifade ediyor. Ve yine Sylvester kriteri bağlamında değerlendirdik. Ve P'nin pozitif belirginliğini tartıştık. Ve bunu da yine kontrol sistemlerinde de kullanılıyor dedik. Lyapunov teorisinin uygulanabilirliğini bu noktada arttırıyor. Evet, şimdi de Lyapunov kararlılık kriterini doğrudan yöntemle yani direct metot ile açıklamasını yapacağız. Bu noktada bu yöntemi kararlılık analizi için kullanıyoruz dedik ve bir örnek üzerinden açıklamasını yapacağız. Diferansiyel denklemleri çözmeden sistem kararlılığını analiz etmemizi mümkün kılıyor ve enerji depolama kavramı üzerine odaklanıyor. Ve örnek olarak basit bir örnek seçtik. Yay kütle sönüm örneğimiz. Yay kütle damper sistemi için oluşturulan diferansiyel denklem x'in ikinci dereceden türevi artı x'in birinci dereceden türevi artı kx eşittir 0 diferansiyel denklemimiz. Bunun için yine detayına girmiyorum. Yani sistem modeli konusunda yani sistem modelleme konusu dersinde zaten bunların modellenmesi gösteriliyor. Şimdilik elimizde böyle bir diferansiyel denklem olduğunu yani bu sisteme ait fiziksel sisteme ait matematiksel modelin bu şekilde ifade edildiğini bilmemiz yeterli. Bu yine Newton'un ikinci yasasından türetilerek ortaya çıkılıyor. Yani serbestin diyagramı çiziliyor. Üzerindeki kuvvet dengesi oluşturuluyor ve bu şekilde modelleniyor. Bize şu anda işin matematiksel boyutu önemli olduğu için burada o kısmı dahil etmiyoruz. Nasıl çıkartıldı yani bu denklemin nasıl çıkartıldığını dahil etmiyoruz. X burada ne dedik? Kütlenin bu M kütlesinin doğrusal yer değiştirmesi. X üzerinden tanımlanıyor. M kütlesi D sönüm katsayısı dedik. Ve burada da şurada demiş. Şu aslında D olacak. B diye gösterilmiş. Sunum üzerinde. K da yay sabiti dedik. Ve bunu belli bir konuda üzerinde mesela şu anda belli bir konuda başlattığımızda initial condition gereği bu ne yapacak? Denge noktası etrafında salınacak. Herhangi bir kuvvet uygulanmadığı varsayımı altında burada zaten modelliyoruz. Şimdi burada da sistemin durumu iki türlü durum değişkeniyle ifade ediliyor. Şimdi birinci durum değişkenimiz konum. Konuma x1 diyelim. İkinci durum değişkenimiz de hız. Bu da x1'in türevi şeklinde ifade edilsin. Yani şöyle olacak. Hemen bakalım ona. İki tane durum değişkenimiz var dedik. x1 konum. x1 eşittir x. x1'in de zamana göre türevi. Şöyle x1'in zamana göre türevi.
xstat olmuş oluyor aynı zamanda. Bu da hız olmuş oluyor. Bu da aslında x2. Yeni bir durum değişkeniyle tanımlıyor. Buna da x2 diye durum değişkeni atayalım. Bizim diferansiyel denklemimiz neydi? Hemen ona bakalım. X double dot ivmesi. Burada tek servis dereceli sistem. Dx dot damper kuvveti artı kx eşittir 0. Peki şimdi x1 eşittir x güzel. Ve x2 datı burada bulmamız lazım değil mi? Yani sistemin türevleri cinsinden durum değişkenlerini ne yapıyorduk dinamik modelde? Sol tarafta türevler vardı. Sağ tarafta da denklem vardı. Birinci değişkenin, dinamik değişkenin türevi x2'yi temsil ediyor. Hızı temsil ediyor. İkinci dinamik değişkenin türevi de ne olmuş olacak o zaman? Yani x2 datı da hesaplamak istersek biz durum uzayı modeli şeklinde bunu gösterecek olursak diyelim. O zaman şurada bunu yalnız bırakacağız. Çünkü x1 x dot eşittir x2. x2 dot o zaman ne oluyor? X double dot olmuş oluyor. Burada x double dot'ı da yalnız bırakırsak eksi dx şöyle eksi dx eksi dx dot eksi kx olmuş oluyor eşittir 0. Peki şu kısımda da o zaman yine x1 x2 durum değişkeni cinsinden diğerlerine koyalım. Eksi d x2 olmuş oluyor. Eksi d x2 eksi k x1 olmuş oluyor. Peki o zaman şu şekilde yazabiliriz onu. Şimdi o zaman x1 dot artık şunu da kaldırayım. x1 dot durum değişkenleri cinsinden x1 dot eşittir x2 ve x2 dot eşittir eksi dx eksi dx2 eksi k x1 olmuş oluyor. Şimdi burada enerjinin depolandığı iki temel bileşen var. Birinci temel bileşenimiz yay potansiyel enerjisi. İkincisi de kütle. Kütle kinetik enerjiyi depoluyor. Yay potansiyel de potansiyel enerjiyi depoluyor. Yay da potansiyel enerjiyi depoluyor. Dolayısıyla Vx dediğimizde Vx artık x bir vektör, x1 ve x2 durum değişkenlerini içeriyor. Demiştik bunu. Lyapunov fonksiyonumuzu o zaman sistemin enerji fonksiyonu cinsinden tanımlayacak olursak dedik. Şurada ne oluyor? 1 bölü 2 m v kare. 1 bölü 2 m1'di ya zaten. M kütlesi. Kütlesi 1'de o zaman v kare x2'nin karesi. V çünkü hız x2 ile ilişkilendirilmişti. Yani x konumun zamana göre türevi hızdı. O zaman x2'nin karesini alıyoruz. Artı aslında burada m var. 1 bölü 2 m v kareden geliyor. Kinetik enerji ifade ediliyor. Ve m'de 1 olduğu için 1 bölü 2 x2'nin karesi artı yay potansiyeli de 1 bölü 2 k x kare. Yani 1 bölü 2 k x1'in karesi olmuş oluyor. Şimdi evet bu pozitif tanımlı bir Lyapunov fonksiyonu. Çünkü sıfırda sıfır değerini alıyor. Diğerlerde karesel bir fonksiyon olduğu için bu. Ne oluyor? x1 ve x2'nin diğer değişkenleri de bir kere sistemin tüm dinamik değişkenleri sistem içerisinde ihtiva edilmiş. Ve bu noktada da toplamda sistem ne olmuş oluyor? Sıfırdan büyük çıkmış olacak. Her koşulda. Aldığı değerlerin her koşulunda. O zaman Vx orijin dışında yani sıfır dışında sıfır. Denge noktasında da sıfır. Yani x1 ve x2 sıfır değerini aldığımızda da sıfır. Yani dolayısıyla bu Lyapunov fonksiyonu doğru bir şekilde tanımlanmış oldu. Sistemin enerji dinamikleri açısından ifade edildiğinde. Şöyle devam etmek anlamında yine Vx büyüktür 0 dedik orijin dışında. V0 eşittir 0 dedik. Şu orijin dışında. V0 eşittir 0 denge noktasında. Denge noktasında dedik. Şimdi buradan enerjinin zamanla değişimine geçeceğiz. Evet şimdi burada enerjinin değişimini nasıl ifade edeceğiz? Türev alarak. Yani enerjinin değişimde azaldığını ispat edebilmemiz için burada enerjinin zamana bağlı olarak sürekli burada sistemin durum değişkenlerini faz uzayında değiştikçe zamana bağlı olarak sistemin toplam ihtiva ettiği enerjinin zamanla azalması gerektiğini söylüyorduk. Şimdi burada şu fonksiyonun zamana göre türevini alalım.
dvx bölü dt olacak. X zaten bu vektördü. dvx bölü dt eşittir dedik. Şimdi burada m zaten 1 diye kabul etmiştik bunu. Bunu atabiliriz. 2 bu x2'nin zamana göre türevi nasıl oluyor? 2 bu tarafa aşağıya geçiyor türev alınca. 2'ler götürüyor birbirini. Dolayısıyla burada x2 kalıyor ve içerisinde türevi var. İçerisinin de türevi zamana bağlı olacağı için x2 dat olmuş oluyor. Yine o da dx bölü dt şeklinde. Çünkü burada bağımsız değişken olarak yine zaman var x'in içerisinde mevcut. Artı yine k, x1'in türevi burada ne oldu? 2 geldi burada. x1'in bir dışarısının türevi. 2 götürdü birbirini. K çarpı x1 çarpı x1 dat olmuş oldu. Tamam, burada bir sıkıntı yok. K'da pozitif olduğu için zaten bir sıkıntı yok. Şimdi burada x2 dat neyi temsil ediyor? x2 dat da şunu temsil ediyordu. Eksi dx2 sistem dinamikleri açısından ifade edersek. Yani x2 o zaman ne olmuş oldu? Şöyle ifade edelim. Şunu bir paranteze aldık. x2 çarpı eksi dx2 eksi kx1 artı k yine k çarpı x1. x1 dat da zaten neydi? x2 idi. Bunu da yazdık. Ve bu da v'nin zamana göre türevi olmuş oldu değil mi? Bu da zamana göre türevi olmuş oldu. Eşittir. Bu şekilde. Evet. Şimdi burayı açtığımızda, şu ifadeyi açtığımızda ne olur bu? Eksi d x2'nin karesi olmuş oldu. Eksi d x2'nin karesi eksi k x1 çarpı x2 k x1 çarpı x2 artı k x1 çarpı x2. Yani bunlar götürdü. Diyebiliriz ki eşittir, şu ikisi birbirini götürdü. O zaman eksi dx2'nin karesi kaldı. Peki burada bu her zaman bunun zamana göre türevi. Lyapunov fonksiyonu, tanımladığımız Lyapunov fonksiyonun zamana göre türevi her zaman negatif veya sıfır olacak. Çünkü x2 sıfır aldığında sıfır olacak. Şeyde de negatif. Çünkü neden? D pozitif bir değer. Bu da herhangi bir sayı üzerinde tanımlandığında pozitif oluyor. Pozitif pozitif. Burada işaret eksi. O yüzden her zaman eksi alacak. Yani negatif tanımlı. Negatif yarı tanımlı fark etmez. Ve enerji zamanla azalacak yani. Ya da sabit kalacak. Dolayısıyla sistem kararlı diyoruz. Sistem kararlı. Yani negatif yine türevini aldık. Enerjisinin sürekli olarak azaldığını ve dengeye yaklaştığını. Yani dengeye doğru yaklaşıyor dedik. Bunu da tabii ki de şimdi MATLAB'de bunu üzerinden tanımlayalım. Şimdi isterseniz. Hani bu belirlediğimiz sistemin Lyapunov fonksiyonunu MATLAB'de tanımlayıp onun mesela sembolik olarak türevini aldırabiliriz. Sembolik olarak türevini alırız ve grafiğini çizdirebiliriz. Dolayısıyla o enerjinin, toplam enerjinin zamana bağlı olarak azaldığında görselleştirmiş oluruz. Evet, şimdi bu bahsettiğimiz konuda MATLAB komutu yazdık. Yay kütle damper sistemi için Lyapunov fonksiyonu tanımladık. Simülasyonunu çözdürdük. Ve burada türevini hesaplattık tabii ki de aynı şekilde. Ve bunun da grafiksel olarak da ifade ettik. Bunun zamana bağlı değişimlerini, enerji fonksiyonunu ve de türevinin. Şimdi bunları isterseniz yine dinamik denkleminde simülasyonunu yaptık bu noktada. Bunları izah edelim. Öncelikle yay kütle damper sistemi için parametrelere bunları atadık. D işte sönüm katsayısı işte olsun. K işte yay sabiti. M kütle olsun. Daha sonra bir zaman aralığı belirledik simülasyon süreci için. Simülasyonu 0-10 saniye boyunca koşturduk. Ve başlangıç koşulu belirledik. X konumu 1'den başlasın. İşte hızı da 0 olsun. Bir yerden yani bir metre uzunluğunda çekip bıraktığımızı varsayalım. O sistemi, kütlesini. Burada diferansiyel denklemleri önceden tanımlamıştık. Şurada gösterelim. x1 dat eşittir x2. x2 dat eşittir eksi dx2 eksi k x1. Onları buraya girdik. OD45 işte nümerik çözüm yöntemi.
Runge-Kutta 4. dereceden Runge-Kutta fonksiyonu olarak kodu olarak yapılıyor nümerik analizi. Ve burada Lyapunov fonksiyonumuzu tanımladık. Yani 0.5 çarpı x2'nin karesi artı 0.5 çarpı k çarpı x1'in karesi şeklinde. Ve daha sonra buraya tabii şeyi de ilave edebiliriz. M1 olduğu için zaten 1'i yazmaya gerek yok. O zaman o şekilde olmuş oldu. Normalde M'i de tabii ki de burada yazmak gerekiyor. Ve daha sonra bunun türevini almıştık. Türevini aldığımızda mesela sembolik türev de alabiliriz burada. Normal olarak türevini de aldığımızda direktman fonksiyonu da buradaki komuta da entegre edebiliriz. Eksi dx2'nin karesi şeklinde. Eksi dx2'nin nokta karesi şeklinde gösterdik. Evet, bu da bunun türevi olmuş oldu. Daha sonra da grafiklerini çizdireceğiz. Şimdi burada çalıştırdığımda ben bu fonksiyonu MATLAB üzerinden çalıştırıyorum. Evet, şu figürleri verdi. Bu sistemin simülasyonu. Bak gördüğümüz gibi burada x2 hızı sıfırdan başlamış. Eksiden işte zamanla değişmiş ve oturmuş en sonunda yine sıfıra. Konumu da birden başlamış, bu şekilde oturmuş. Damper olduğu için burada salınım hareketi yapmıyor. Hemen sönümlenerek gidiyor. Sönümlenerek kararlı hale oturuyor. O zaman Vx zamanla ne oluyor? Pozitif tanımlı kalıyor. Vx da negatif tanımlı kalıyor. Yani sürekli enerjisini azaltarak götürüyor ve sıfıra denge noktasına ulaşıyor. Bu Lyapunov fonksiyonu zamanı değişimi sistem durumları açısından. Ve Lyapunov fonksiyonu türevinin zamanı değişimi de hep negatif kalacak şekilde tanımlanıyor. Burada bir problem yok. Yani zamanla konum ve hız sönümlü bir şekilde dengeye yaklaşıyor. Buradan simülasyondan da bunu görebiliyoruz. Lyapunov fonksiyonu üzerinden de görebiliyoruz. Ve burada da işte Vx dot yani zamana göre her zaman negatif oluyor bu Vx dot fonksiyonumuz. Ve enerji kaybettiğini, kararlı olduğunu söyleyebiliriz sistemin. Şimdi burada da yine görmek istediğimiz bir noktada var. Şöyle doğrudan yöntem, bu Lyapunov'un doğrudan yöntemi yine dedik diferansiyel denklemlerin sistem anlamında matematiksel model, fiziksel sistemlerin matematiksel modelinin kararlılığını analiz etmemize sağlıyor bu doğrudan yöntem. Enerji tabanlı yaklaşım sunuyor. Evet, öbür bölümde yine Lyapunov'un doğrudan yöntemine devam edeceğiz. Daha ileri çıkarımlarına bakacağız. Ve matematiksel olarak detaylarına ve Lyapunov'un kararsızlık teoremini yine doğrusal metotlar arasındaki farkı izah edeceğiz. Yine Lyapunov'un doğrusal sistemler için daha matris formunda çıkarımlarına bakacağız. Krasovski yöntemine bakıyoruz. Ve bu noktada da artık daha sonra doğrusal yani direkt olmayan indirekt yöntemine de geçiş yapabiliriz. Hani daha derinlemesine analizleri diğer bölümde inceleyeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.